Evet, merhabalar. Bugün yine Türkiye'de içeriğini pek bulamadığım, genelde SRK serisinde arların olduğu şu arka billboardda da görünen ama bu naked benim tabiri caizse saplama makinesi diye adlandırdığım, hem renk kombini olsun, hem tasarım olsun, hem kullanılan materyal ve en çok etkilendiğim kısmı çift silindirde tam tamına 31,5 beygir gücünün olması. Nedir? Evet, 31,5 beygir gücümüz var ama tork değeri olarak biraz düşüğüz. Yani 21,20 tork gibi. Bu ne demek oluyor? Bu makine hız yapmaya çok müsait. Tabiri caizse 250 cc'ler arasında en hızlılarından diyebiliriz. Bu tarz naked'larda çok başarılı bulduğum bir ürün. Yani normalde çekmeyecektim. Çok da ilgimi çekti. Baktım, paylaşımlarında bulamadım. Yurt dışı motor şovlarında, fuarlarında var. Ama daha sonrasında da çekmeye karar verdim. Öncelikle neon sarı yeşil karışımı. Tam olarak sarı da değil, yeşil de değil. Bu ışıkta sarı gibi görünüyor, koyuda yeşil gibi görünüyor. Çok güzel bir şase sistemi var. Yani QJ motorun inline, yani dikey olarak iki tane çift silindiri yan yana buluşturmuş. Güzel bir su soğutma radyatörü koymuş. Hoş bir tasarım yapmışlar. Yani kafa tasarımı da, aydınlatması da gayet şık. Diğer tarafta da siyah ve gri'nin buluşumu. Çok da güzel, sticker'ını böyle fuşya rengi, pembe tarzı koymuşlar. Bu motorda çok yakışıklı görünüyor. Neden bunu çekmeyi düşündüm? Çünkü tasarım olarak hakikaten birçok naked'a göre biraz değişik çizgileri var. Hani bu değişik çizgilerden en çok fark edileni ortadan konumlu süspansiyondan dolayı arka koltuk altının kapalı olarak olması, ortada bir tane park ve fren lambasının konumlanması, teker üstü çamurluk tutucusunun sağlam bir şekilde gövdeye tutturularak sinyallerinin oraya konumlanması. Yine teker üzerinde de çamurluk tutucusu neredeyse tekerin ortasına kadar da güzel konumlanmış. Zinciri görüyorsunuz. Güzel, orta halli diyebileceğimiz büyüklükte bir çarkta çok kalın, kaliteli görünen bir zincir var. Yani materyalleri gayet kaliteli görünüyor. Örneğin bakın, burada sehpayı alabilmeniz için yine taşıyıcı noktalar da konumlanmış. Artçı için güzel, kaydırmaz ve pozisyon olarak aşağıda, yani sürücüyü rahatsız etmeyecek şekilde konumlanmış. Kullanılan plastiğin kalitesi güzel görünüyor materyal yapı olarak. Aynı şekilde çamurluk da öyle. Çok sağlam. Koltuk altını çok rahat açabileceğiniz şekilde bir anahtar konumlanmış. Sürücü için ayağınızı koyacağınız yer hem silikon kauçuk, hem geniş, hem de dileğe isteğe göre çıkarıp tırtıklı demir kısmını kullanabilirsiniz. Sadece vites kısmı bana biraz ufak geldi. Ama renk kombini olarak gerçekten iyi. Sürücü konforu için de yine selesi güzel ama aynı konfor artçı için söyleyemeyeceğim. Yani hem tasarımından dolayı hem de boyutundan dolayı, ama bundan daha ufak olan motorlar var. Bu motordaki beklentim bu şekilde. Hem sürücü için bel desteği olmasını isterdim, hem de biraz daha düz hatta daha geniş artçı selesi isterdim. Hani tasarım olarak çok şık. Şimdi gelelim can alıcı özelliklerine. Şu şekilde size özelliklerini göstermek istiyorum. 250 cc, 4 zaman çift silindir, 6 vites, 31,5 beygir, 21,20 tork. Bakın, yanlış görmediniz, 12.000 RPM'de veriyor bunu ve bu makine 12.000'den daha yüksek devir çeviriyor. Ama tabi limitör var bunda. Yani önde 300 mm büyük bir disk, arkada 240 mm kullanılmış. Sadece buradaki lastik bilgisi ön 17, arka 17 demiş. Fakat bakın, öndeki lastiklerimizde ölçüleri biraz farklı. Maxxis marka kullanmış. 110-70 olarak. Buradaki ölçümüz 170. Yani burada bir ufak ya yazım hatası ya da bilgi
değişikliği yapılmış. 186 kilo, 13,5 litre yakıt tankı ve bakın tüketimi yanlış görmediniz. 3,5 litre gibi düşük bir tüketimi var ama bu motorda yani o seviyelere yakalanacağını sanmıyorum. Çünkü gayet estetik, ver gazı diyen bir alet. Kullanılan süspansiyon muhtemelen Marzocchi olsa gerek çünkü yapı gereği aynı, sadece etiketi yok. Güzel ters maşa tabir edilen bir süspansiyon kullanılmış ama disklerine göre fren kaliperi biraz ufak geldi bana. Amortisörlerinde ayar bakalım bulunmuyor ön süspansiyonlarında. Ayarlanabilir ön fren maneti var. Debriyajda ayarı var mı? Bulunmuyor. Sinyalleri çok yüksek lümen değerine sahip. Yani küçük olmasına rağmen çok yüksek lümende güzel bir aydınlatması var. Şimdi tabi egzoz Euro normlarından dolayı bu şekilde yapılmış ama bakın çift egzoz geliyor. Hemen burada boğazdan tek tüple birleştirilip susturucuyla çıkıyor. Buna rağmen bu motorun egzoz sesi çok çok iyi. Ama bu motoru alanlara benim direkt tavsiyem, anladınız siz. Yani yapılsa çok çok güzel olur. Soğutma sıvısının kontrolünü buradan çok rahat bir şekilde yapıp doldurumunu yapabilirsiniz. Arka fren hidroliği buraya konumlanmış. Hani yatmayacağı için bu makine kendi yapısından dolayı arkadaki seviye kontrolü yok. Süspansiyonu güzel ayarlanabilir durumda. Bir anahtarı var. Basit bir şekilde kendiniz ayarlayabilirsiniz. Motoru çalıştırabilir miyiz? Bu sırada ben de şu şekilde size jant stickerları geliyor. Diğerini. Bu jant stickerlarını da isteğinize göre takabilirsiniz. Lastik basınç sensörleri bulunmuyor bunda. Bir cold start yapalım. Sesine bakalım. Güzel bir TFT display var burada. Biraz da bir üst devir yapıp bırakalım. Evet, çok fark ediyor. Biraz daha üst devir ver bana diyor. Tamam, teşekkür ederim. Yani gerçekten bu motor bu fiyatıyla bence alınabilir bir motor. Nedir? Maxxis lastikler var üzerinde. Evet, Maxxis değiştirilebilir. Ama değiştirmeden önce de biraz antrenman yapıp yakalanabilir pist ortamında. Yani direkt çöpe atın demek yanlış olur. Şans verip riske girmeden bir pist ortamında bu lastikleri de denemek gerekir diye düşünüyorum. Şu an için fiyatı Ağustos'un 20'lerindeyiz. 212.000 gözükse de bu bayi Eylül sonuna kadar Deli takipçilerine ya da bu videoyu izleyip bayiye gelip gösterene özel bir fiyat yaptı. Ben çünkü bu motora şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 205.000 lira gibi de bir fiyata gerçekten bu güçte sahip olunabilecek bu özelliklerde en iyi motorlardan biri bu diyebilirim. Gerçekten dikkat çeken bir motor. Hani hiç 250 cc gibi de görünmüyor. Gayet de kaliteli görünüyor. Bakın burada egzozun geldiği plastik parça içerisinde bile doğrudan ısı önleyici kalkan kullanılmış. Yağ bakımı çok basit. Buradan yağ filtresini çevirerek çıkarıp yeni filtreyi takabilirsiniz. Yine yağ dolumu buradan çok basit şekilde yapılabiliyor. Yani bu motoru alanlar kendi bakımlarını da kendileri yapabilir diye düşünüyorum. Bir tane sehpaya ihtiyacınız olacak. Yani güzel makine. Gerçekten kafa tasarımı olsun. Bakın far aydınlatmasını da buradan bir de gevşeterek yukarı aşağı istediğiniz konumda da ayarlayabilirsiniz. ABS fren sistemi olsun. Motorun tekrar diyorum güç gerçekten 31,5 beygir 250 cc bu tarzda bir motor için hiç azımsanacak bir güç değil.
17 çapta gayet güzel bir çap. Materyali zaten gördünüz. Süspansiyon ve görsel olarak da beni al diyen bir motor. Neyi beğenmedim? Yine soğutma radyatörü önünde. Bakın. Burada bir şey çarpmış gibi duruyor. Bu tarz şeylerin olmaması için bir koruyucu tel olsa iyi olur. Bu bence her motorun, soğutmalı olan her motor radyatör önünde olması gereken bir şey. Egzoz gayet kaliteli boru. Güzel bir susturucu konumlanmış burada. Polisaj yapılmış krom güzel bir egzoz susturucusu var. Yani tavsiyem güzel bir egzoz, güzel bir lastik. Gerçekten hoş bir motor. Kanalımda motorla ilgili birçok video mevcut. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu izlediğiniz için de size teşekkür ederim. Antalya'da iki tekerli bayinde dediğim gibi Eylül sonuna kadar 205.000 lira özel fiyatla buradan bu motorlara sahip olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.